Depresyonun, düşük ruh halinin, iç sıkıntısının, bunaltının iyi bir yanı olabilir mi? Yapılan bilimsel çalışmalar bize bu sorunun cevabının evet olabileceğini gösteriyor. Bazı durumlarda depresyon bize bir mesaj vermeye, hatta çözümün nerede olduğunu göstermeye çalışıyor olabilir. Bazı durumlarda hayatımızdaki karmaşık problemleri çözmemize yardımcı olmaya çalışıyor olabilir. Peki ama iç sıkıntım, depresyonum, düşük ruh halim acaba bana hangi mesajı vermek istiyor ya da nereyi işaret ediyor? Gelin olası mesajlara bir bakalım. Bazı depresyonlar bir hastalığın doğal sonucudur. Yani fizyolojik kökenlidir ya da bazıları vitamin ya da mineral eksikliklerinizden kaynaklı olabilir, hormonal dengesizliklerinizden kaynaklı olabilir. Yani bunların doğal bir sonucudur. Bazı durumlarda bir ilacın yan etkisi olabilir, kullandığınız bir maddenin yan etkisi olabilir. Yani tüm bunları fizyolojik kaynaklı depresyonu bir tarafa bırakıyorum. Bazı durumlarda da depresyonumuz bedenimizin evrimsel bir uyum tepkisidir. Analitik ruminasyon hipotezi, depresyonun işlevsel bir amacı olduğunu, karmaşık problemlere karşı evrimleşmiş bir adaptasyon yanıtı olduğunu söyler. Tıpkı ağrı gibi. Ağrı, hareketimizi engelleyerek daha fazla sakatlanmamızı engeller. Ayrıca bir problem olduğuna dair bizi bilgilendirir. Bunun gibi depresyon da bizi yavaşlatarak ve keyfimizi azaltarak aslında sorun çözmemize yardımcı olur. Peki ama depresyon karmaşık problemleri çözmeme yardımcı olmak için ne yapar? Nasıl olur da bana yardımcı olur? Bir kere depresyon zamanında yavaşlarız, değil mi? Depresyon bizi yavaşlatır. Yani elimiz ayağımız kalkmaz, hiçbir şeye yapasımız gelmez. Peki neden bunu yapıyor? İşte bu hipoteze göre şu yüzden yapıyor. Yavaşladığınız zaman enerjinizi korursunuz ve koruduğunuz bu enerjiyi sorununuzun ana kaynağını tespit etmek için ve bunu çözümlemek için harcayabilirsiniz. İkincisi, depresyon keyif almanızı azaltır. Yani daha önceden size keyif veren aktiviteler artık keyif vermez hale gelir. Bunun işlevi nedir? Bunun işlevi de şudur. Sizin gerçekten sıkıntıya sokan o ana problemi görebilmek ve bununla ilgili çalışabilmek için dikkatinizi dağıtması olası keyif verici aktivitelerden sizi uzak tutar. Uzak tutarak sizin ana soruna odaklanmanıza yardımcı olmaya çalışır. Depresyon sosyalleşme isteğimizi azaltır mesela. Yani kendi içimize kapanırız. Diğer insanlarla çok görüşmek istemeyiz. Bunu neden yapar? Kendi içimize döndüğümüzde, yani kendi düşüncelerimize döndüğümüzde yine dikkatimiz başka kişilerle, başka konularla dağılmadan o sorunun ana kaynağına daha kolay odaklanır. Depresyondayken peki odaklanma sorunları yaşıyoruz. Buna ne diyeceksin diyebilirsiniz. Bunu da şöyle açıklıyor bu hipotezi savunanlar. Depresyonda odağınız neden dağılır? Odaklanamazsınız. Çünkü aslında dikkatiniz hep o sıkıntıdadır. Yani sıkıntıya yol açan düşüncelerdedir. Hep aynı şeyi düşünüp durursunuz. Ondan kaynaklı odaklanma sorunları yaşarsınız. Yani tekrar tekrar kafanızda birtakım sıkıntılı düşünceleri oynatıyor olabilirsiniz. Tekrar tekrar ısrarla başka bir şeyle ilgilenmeye çalışsanız bile düşünceniz o sıkıntı yaratan şeye yönelir. Burada ise amaç şudur: dikkatini başka şeylerle dağıtmadan buraya çek, sıkıntıya çek ki onunla ilgili çözüm üretebil. Tabii depresyonun işte o bana verdiği mesajı anlamaya çalışmak. Vücudumun geliştirdiği bu evrimsel yanıtı gerçekten de sorunumu çözmek için kullanabilmek için benim öncelikle zorlayıcı duygulara tahammül gücümü, onlarla birlikte oturabilme, onları bastırmadan ya da onlardan kaçmadan, kaçınmadan onları fark edebilme ve onlarla birlikte oturabilme gücümü geliştirmem gerekiyor. Becerilerimi arttırmam gerekiyor ki ben gerçekten de sorunu çözebileyim. Aksi takdirde ne yazık ki bunun farkında bile olmadan bocalayıp debelenip duruyorum. Peki bunu nasıl yapacağız derseniz, bu konuları adım adım anlattığım Duygusal Zekanı Geliştir, Zorlayıcı Duygularda Ustalaş isimli bir video eğitimim var. Bu video eğitimin linkini en başa sabitlediğim yorumda bulabilirsiniz. Peki iç sıkıntısı, duygusal inişler, çıkışlar ya da belki depresyonunuz size hangi mesajları vermeye çalışıyor olabilir? Gelin şimdi bunlara bir bakalım. Biraz dinlenmen ve içe dönmen lazım. Hayatınıza şöyle bir bakın. Dinlenmeye,
kendinizle baş başa vakit geçirmeye ne kadar süre ayırıyorsunuz ya da ayırabiliyor musunuz? Sürekli gürültülü ve kalabalık bir koşturma hali içinde misiniz? Belki de en azından bir süre için bedenimizin ihtiyacı biraz dinlenmek ve kendi kendine kalmak olabilir. Belki de bu yüzden sizi depresyona sokarak o kalabalığın içerisinden çekmeye ve hareketlerinizi yavaşlatmaya çalışıyordur. Yaşamınızda bir denge var mı? Yoksa bir şeyler gereğinden fazla mı? Acaba bu alanlardaki bir denge ihtiyacını mı size anlatmaya çalışıyor ruhunuz? Ne bileyim, belki aşırı çalışıyorsun, belki aşırı bazı aktivitelerde bulunuyorsun, artık neyse o vakit ayırdığınız, enerji ayırdığınız şey. Bir denge yok arada. Bir gününüzü düşünün, eylemlerinizi, yapıp ettiklerinizi, vakit ve enerji harcadığınız işleri, uğraşları düşünün. Bunlar sizin için gerçekten de anlamlı mı? Sizin için gerçekten de hayattaki en önemli değerlerinizle mi ilgili? Yoksa yapmak zorunda hissettiğiniz şeyler mi? Ya da yapmak zorunda olduğunuz. Sizin için hayattaki en önemli şeyler, en önemli değerler neler? İşiniz, vakit ve enerji harcadığınız aktiviteler, uğraşılar, değerlerinizle mi ilgili? Sizin için anlamlı, önemli şeylerle mi ilgili? Yaşamda anlamı buldunuz mu? Gerçekten de sizi tatmin hissettiren işlere, uğraşlara ne kadar vakit ayırabiliyorsunuz? Yaşadığınızı hissettiğiniz anlar ne seviyede? Size bunu hissettiren, yani anlamlı hissettiren, yaşadığınızı hissettiren, canlı hissettiren aktivitelere ne kadar vakit ayırıyorsunuz? Depresyonumun bana vermeye çalıştığı mesajlardan biri şu olabilir mesela. Bu sen değilsin. Kendin ol. Dünyaya geldiğimiz andan ölene kadar sürekli olarak neyin iyi, neyin kötü, neyin güzel, neyin çirkin, neyin sevilebilir, neyin sevilemez olduğuna dair sayısız mesajlar alırız ve kabul görebilmek, sevilebilmek uğruna bu aldığımız mesajlara göre benliğimizi şekillendiririz. Daha doğrusu sevilebileceğini düşündüğümüz iyi özelliklerimizi parlattıkça parlatırız ya da sevilebilir özellikler uydururuz kendimize. Olmamasına rağmen o özellikler bizde. Varmış gibi davranırız. Ya da sevilemez diye düşündüğümüz bazı özelliklerimizi iyice derinlere bastırırız. Onları yok sayarız. Yani aslında toplum içinde sevilebilmek için, kabul görebilmek için çeşitli maskeler oluştururuz kendimize. Ve bu maskeler hep o güzel, iyi, cici özelliklerden oluşur. Ve bu maskeleri o kadar uzun süre takarız ki bir süre sonra onu gerçek ben zannederiz. Yani sadece o özelliklerden ibaret olduğumuzu zannederiz. Oysa o gerçek ben değildir. Gerçek benin arzularını, isteklerini, ihtiyaçlarını, özelliklerini yansıtmaz. Bu durum bir süre sonra ruhsal bir iç çatışmaya yol açar. Ve bu iç çatışmada bir süre sonra bende nedenini bilemediğim bir depresyona yol açabilir. Şöyle bir hayatınıza, hedeflerinize, değerlerinize, sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeylere bakın. Beni ben yapan özelliklerim dediğiniz, ben buyum dediğiniz özelliklere bir bakın. Bunların kaçı gerçekten sizi yansıtıyor? Kaçı toplum tarafından size dikte edilmiş, öğretilmiş ya da öyle olursa daha iyi olacağını düşündüğünüz şeyler? Kaçı gerçekten sevdiğiniz, kaçı sevmek zorunda kaldığınız şeyler? Ben dediğiniz şeyin acaba ne kadarı bir yanılsama? Kendini bil diye duyduğumuz o çok kadim öğreti aslında ne anlama geliyor? Ve kendimi bilmek için neler yapabilirim diye merak ediyorsanız bununla ilgili videolarımın bulunduğu bir oynatma listem var. Bu oynatma listesini aşağıda yine en başa sabitlediğim yorumda bulabilirsiniz linkini. Ve depresyonun, iç sıkıntının belki de sana vermeye çalıştığı en ama en önemli mesaj. Eksikliklerinle, yaralarınla, komplekslerinle tanış ve barış. Çocukluk yaralarımız o kadar derin ve o kadar acıtıcıdır ki
Zamanında onları saklamak için çok derinlere gömdük, bastırdık, üstünü kapattık ve bir süre sonra onların varlığını dahi unuttuk. Ve onların getirdiği acı ve kaygıyla baş edebilmek için de çeşitli savunma mekanizmaları geliştirdik. Mesela kendimizi çok çaresiz ve yetersiz mi hissettik? Bazılarımız bununla baş edebilmek için öyle olmadığını hem kendine hem de diğerlerine kanıtlayabilmek için çok yeterli ve çok güçlü bir savaşçıymış gibi davrandı. Kendimizi yalnız ve kimsesiz mi hissettik? Bazılarımız bunun getirdiği acıyla baş edebilmek için öyle olmadığına, durumun aslında öyle olmadığına hem kendini hem de diğerlerini ikna edebilmek için belki de aşırı sosyalleşti, aşırı uyum sağladı. Dışlandığımızı, sevilmediğimizi mi hissettik? Belki de bunun getirdiği acıyla baş edebilmek için diğerlerine fazlasıyla uyum sağlamaya çalıştık. Herkesle arkadaş olmak istedik ve olduk. Bunun için belki kendi özelliklerimizden vazgeçtik. Belki aslında hayır demek istememize rağmen evet dedik ve sınırlarımızı çizemedik. Ya da bazılarımız bunun tam tersini yaptı. Yani o acıya boyun eğdi ve insanlardan uzak durdu, kaçtı. Evet, bizi biz yapan diye düşündüğümüz özelliklerimizin çoğu aslında zamanında acıya ve kaygıya karşı kendimizi nasıl savunmayı tercih ettiğimizdi belki de. Yetersizliğimizin, kırılganlığımızın, çaresizliğimizin üstünü örtmek için kullandığımız şeylerdi belki de ben dediğimiz. Depresyonun belki de o çok derinlere bastırdığın gerçek benlik parçalarının artık beni gör ve benimle barış deme şeklidir.